Bu yabancılarla o kadar beklenmedik bir şekilde karşılaştık ki ve bu gerçekten harikaydı. Uzun zamandır aradığımız gizli kabilenin bulunmasıydı bu. Aztek savaşçılarına doğru ilerlerken korkmadan edemiyordum. Sanki her an uyanıp her şeyin bir rüya olduğunu görecektim. Onlar da bize şüpheli bakıyordu ve içlerinde hafif bir korku sezebildim. Sanki varlığımızdan emin değillermiş gibi. Başka bir dünyadan mı gelmişlerdi, yoksa tıpkı kendileri gibi et ve kandan mı oluşmuşlardı? Onlara yaklaşana kadar tek kelime etmedik. İlk meydan okuma ve ardından cevap, sonra geçiş. Ve iki kişinin yaşlısı, sağ elini kaldırarak barış işareti yaptı. Sesinde bir titreme vardı, derin duygular onu harekete geçiriyordu. Bize seslendi, kardeşlerimiz gücümüze mi ihtiyaç duyuyor? Size o jetonu getir, bizi yardımına çağırıyor. O anda arkadaşlarımla görüşebilseydim memnun olurdum. Çünkü bu sorulara ne cevap vermem gerektiği konusunda gerçekten yardıma ihtiyacım vardı. Pozisyonumuzun ne kadar kritik olduğunu hissedebiliyordum, hatta hayatlarımızın, vereceğim cevabın akıllıca olmasına bağlı olduğunu bile düşündüm. Bir an içimden Fray Antonio'nun cevap vermesini umuttum. Ama o sessiz kaldı. Başka çaresi yoktu. Bu riski kendi üzerime almam gerekiyordu. Yılan derisinden yapılmış çantadan kadim altın parçasını ortaya çıkardım. Onu sürekli taşımıştım, cacık gibi, ondan önceki diğerleri gibi. 300 yıldan fazla bir süredir. Altın parçayı konuşan adama uzattım ve kararlı bir sesle dedim ki, İşte Chezentzi'nin bıraktığı çağrı işareti. Ama biz sizi savaşa çağırmıyoruz. Bilge Kral ve Peygamberin halkı için önceden gördüğü kaderin haberini getirmeye geldik. O kehanet çoktan gerçekleşti. Belirlenen sürede, yabancı düşmanlar şehrinizi yenip köleleştirdi. Chezentzi'nin kehanet ettiği gerçekleşti. Ve sonra yardım için size gönderilen mesaj ulaşamadı. Çünkü bu da Chezentzi'nin bilgeliğinin ötesindeydi. Tanrıların iradesiydi. Ama tanrılar kardeşlerini yok etmek istemiyordu. Sadece cezalandırmak istedi. Ve o ceza artık sona erdi. Bir kez daha özgürsünüz ve yöneticiniz, kendi ırkınızdan bilge ve cesur bir adamdır. Bu nedenle size getirdiğimiz haber üzücü değil, sevinçli. Böyle konuşurken, vadinin her yerinde çınlama sesleri yükseldi. Daha da güçlendi. Ama henüz sadece ilk başta karşımıza çıkan iki adamı görebiliyordum. Çünkü dağın derin bir çukurunun içindeydik. Önümüzdeki yer hemen düşüyordu. Sadece uzaktaki çayırları görebiliyorduk, geniş bir gölü, ağır ağaçları ve berrak mavi gökyüzünü. Konuşmam sona erince, önce bir tereddüt oldu. Sonra yarım düzine adam ve bir iki kadın, bu dar yoldan belirdi. Hızlıca yükseldikleri için nefes nefeselerdi. Ve arkalarından daha fazlası geldi. Yamaçtan yukarı çıkan diğerleri yüksek sesle bağırıyordu. Çok kısa bir süre sonra 100 kişiden fazla insan etrafımızı sarmıştı. Hepsi bize bakıyor, heyecanlı bir şaşkınlıkla sorular soruyordu. Çoğu yakındaki tarlalardan gelen işçiler gibiydi. Birçoğu tarım aletleri taşıyordu, çıplak bacakları ve kolları çamurla sıçramıştı. Görünüşlerine gelince, kadınların giydiği akan pamuk kumaş giysiler dışında, onları Veracruz çevresindeki kıyı topraklarında yaşayan en güçlü Kızılderililerden ayırt edemezdim. Bellerinde sadece bir kumaş büküm olan adamlar ise, gördüğüm en muhteşem erkeklerdi. Hepsi uzun boylu ve düzdü. Geniş omuzlular, dar kalçalar, kol ve bacak kasları kablo gibi belirginleşmişti. Pablo'ya olan ilgileri bizimkinden farklıydı. Bize saygılı davranıyorlardı, ama Pablo'ya karşı açık bir merak vardı. Çünkü onlardan biri değildi. Pablo da onların sorularını yanıtlıyordu. Ama bu sohbet umutsuzca zıt amaçlarla ilerliyordu. Oğlumuz tamamen Meksikalıca konuşuyordu onlarla. Ve bu insanlar da, Guadalajara'nın Meksikalcingo banliyösünde yaşayan, saf Aztek soyundan gelen Kızılderililer gibi Nahua dilini çok doğru konuşuyordu. Sonunda anladık. Bunlar uzun zamandır aradığımız eski IRKTI. Rayburn'un tahmininin uygun düştüğü yereydi çıkmıştık ve Aztekler, Pablo'yu kendilerinden biri olarak tanıdıkları için, onun neden ayrı yaşadığını merak ediyorlardı. Ama konuşmalar ilerledikçe, her iki tarafta da bir gerginlik belirmeye başladı. Pablo, Guadalajara gibi büyük bir şehirden habersiz olan bu insanların kendisiyle oyun oynadığını düşünüyordu. Onlar ise Pablo'nun yanlış ya da aptalca konuştuğunu sanıyordu. Neyse ki bir kesinti geldi. Tam zamanında. Kalabalık arasında bir hareketlilik oldu. Bir açılış oluştu ve oradan askeri kıyafetler giymiş yaşlı bir adam çıktı.
İlk karşılaştığımız iki savaşçıdan çok daha görkemli görünüyordu. Çevresindekiler ona saygıyla selam veriyordu. Bu adamın üstleri olduğu açıktı. Davranışı onurlu olmakla birlikte, gelişimiz onu açıkça heyecanlandırmıştı. Sesi titriyordu. Kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi sordu. Daha önce söylediklerimi tekrarladım. Korumayı ve altın jetonu gösterdim. Yüzündeki ifade, aşırı bir şaşkınlığa büründü. Altın jeton ona güçlü bir saygı hakkı veriyordu. Tavrından bu açıkça okunabiliyordu. Ama sunulduğu koşullar onu kararsız bırakmıştı. Ne yapması gerektiğinden emin değildi. İfademi bitirip jetonu yılan derisi çantasına koyduktan sonra, memur iki savaşçıya döndü. Alçak sesle birbirleriyle konuştular. Konuşmalarından sadece birkaç kelime yakalayabildim. Ama Itzcoatl isminin defalarca tekrarlandığını duydum ve 20 lorda sık sık atıfta bulunuldu. Ayrıca şunu öğrendim, subayın adı Tizok'tu. İki savaşçıdan yaşlısının adı ise, esmer bir adam olan Ihdilton. Bu arada kalabalık bizden uzaklaşmıştı. Ama bize hayranlıkla bakıyor, aralarında arı kovanının vızıltısı gibi alçak bir mırıltı yükseliyordu. Görüşme sona erince Tizok bize yaklaştı. Yanında genç bir adam vardı. Elinde bir kağıt rulosu tutuyordu. Memurun yüzünde hala endişeli ve şüpheli bir ifade vardı. Bu duygular sesinde de hissediliyordu. Azıl'ın vadisinde yaşayan biz, dedi, Efendimiz'den gelen simgenin gelişi için Chesantzin'i birçok yaşta bekledik. Ama jetonun ihtiyaç zamanında kardeşlerimizden bize gelmesi gerekiyordu ve kendi ırkımızdan olanlar tarafından getirilmeliydi. Ama sen bize ihtiyaç zamanının çok önce geçtiğini söylüyorsun ve simgeyi getiren sizler, bize yabancı bir ırktan geliyorsunuz. Aranızda bizim gibi görünen bu kişi bile tuhaf şeylerden bahsediyor. Durdu, düşüncelerini topladı. Yoluna girmiş miydim? Çok zaman önce vaat edilmişti. Sorgulamaya yer kalmamalıydı. Buraya giriş hakkınız ve üzerimizdeki otoriteniz var. Ben, geçidin bekçisi olarak, Chesantzin'in doğru bir halef olarak atadığı bu yüksek makamı taşıyorum. İlk olarak size saygı ve onur göstermeliydim. Ama ortaya çıkan bu garip durumda, gelişinizle ilgili haberi rahip kaptana, Itzcoatl'a iletmeyi görev olarak görüyorum. Kendisi ve 20 Lordlar Konseyi ne yapılması gerektiğine karar versin. Bunda saygısızlık ve kötü niyet yoktur. Rahip kaptanın emirlerini beklerken, dinlenmeniz ve ferahlamanız için ihtiyacınız olanı sunmaktan memnuniyet duyarım. Bu kararlı ama nazik konuşmaya eşit bir nezaketle cevap vermek üzereydim. Tizok'un söylediklerinde makul olmayan tek bir şey yoktu. Ama Young beni böldü. "Dur orada, genç adam," diye bağırdı. "Eğer böyle aptal ediliyorsam vurulayım. Daha iyi bir benzerlik yapamazsan benden iyisi, dükkanı kapatıp işten çıksan iyi olur." Hızla döndüm. Young, Tizok'un hizmetçisinin yanında duruyordu ve eline tutulmuş kağıda yarı öfkeli yarı gülerek bakıyordu. Young'ın zarar görmesinden korkarak hemen yanlarına koştum. Gülmekten kendimi zor tuttum. Çünkü sekreter, partimizin her üyesinin renkli eskizlerini yapmıştı. Ve hepsinin kibirine rağmen, Young için özellikle acımasız bir karikatür çizmişti. Kel kafalı, bedenine orantısız büyük ve agresif derecede kırmızı saçlı. O kadar çılgın bir karikatürdü ki, Young'ın öfkesinde haksızlık yoktu aslında. Ama kin gösterecek bir zaman değildi bu. Young'a aceleyle açıkladım, bu resimler büyük ihtimalle Tizok'un krala sunacağı raporun bir parçası olarak iletilecekti. Ve krala kötü bir izlenim bırakmamamız gerekiyordu. O şeyi krala gönderecek ve benim böyle göründüğümü söyleyecek, değil mi? Dedi Young. Hayır, o değil, bir anda bile değil. Buraya bakın, profesör. İşte geçen bahar Boston'da çekilmiş bir fotoğrafım. Bir kıza vermek istemiştim. O geri döndü, ben de gitmedim. Çok iyi bir fotoğraf değil ama kırmızı yonca ile süslenmiş bir kabak gibi de görünmüyor. Eğer bir şey göndermek isterlerse, bunu göndersinler. Ve durmadan, Young cüzdanından fotoğrafı çıkardı. Sekretere uzattı. Sadece ona söyle profesör. Krala versin. Ve söyle ki, Boston'dan Bay Seth Young'ın iltifatlarıyla. Sonuçta bu saçma performanstan hiçbir zarar gelmedi. Hatta iyiliğe döndü. Çünkü sekreter fotoğrafı Tizok'a gösterdi ve iki savaşçı da onun muhteşem benzerliğine hayranlıkla baktı. Açıkça bizi daha büyük bir saygı içinde tutmaya başladılar. Böyle olağanüstü bir sanat eserinin sahibiydik çünkü. Ama Young, hala sekreterin çizdiği karikatürden rahatsızdı. Kendisinin iyi bir benzerliği varken, krala kötü bir gönderme yapmak yakışık almazdı.
Sekreter raporları taşıyarak ayrılınca, Tizok bizi yakındaki nöbetçi kulübesine götürdü. Orada yıkanıp tazelenebileceğimizi, yiyecek ve içecek sağlanacağını söyledi. Bu davete memnuniyetle uyduk. İkimiz de yorgun ve açtık. Ve Yang'ın dediği gibi, güzel bir yıkanma ve ardından dolu bir yemek bizi çok memnun edecekti. Nöbetçi evinden bir müfreze adam geldi. Bunlar Hilton ve arkadaşı gibi şık donanımlıydı ve sekreterin portre çalışmalarını gözlemlediler. Dikkatimi çeken şu oldu, bu muhafızların çoğu, kalabalıktaki adamlardan çok daha açık tenli ve duruşta daha zarif görünüyordu. Bu fark o kadar belirgindi ki, neredeyse aynı ırka ait değillermiş gibi hissettirdi. Kalabalığın bize açtığı yoldan uzaklaşırken, önde muhafızlar, arkamızda tabur. Pablo koluma dokundu. Bir şey söylemek üzereydi. Ama ağzı açılmadan, arkamızdaki dağın içi boş yolundan aniden güçlü bir ses geldi. Yüksek, uzun, gümbürtülü bir brey. "Ah, küçük melek," diye bağırdı Pablo. "Onu dinle Senir," bana sesleniyor. Pablo o sesi duyunca çok etkilenmişti. El Sabio'ya duyduğu sevginin kanıtıyla, onu kolundan tutarak koşmasını engellemek zorunda kaldım. Eşeğin çığırınmasından daha korkutucu bir ses yoktur yabancılar için. Kalabalığın önemli bir kısmı topukları üzerinde döndü. Ama muhafızlarımız, o gürültüden çıkabilecek her türlü tehlikeye karşı koymaya hazır, yerlerinde kararlılıkla duruyordu. Sonra gördüler. Parmaklıkların ardında, sadece El Sabio'nun yumuşak yüzü uzanıyordu bize doğru. Tizo'a döndüm. O bile, o korkunç ses geldiğinde en ufak bir sarsılma göstermemişti. Kükreyen yaratığın zararlı değil, nazik ve mütevazı olduğunu anlattım. Ve parmaklıkların kaldırılmasını rica ettim, böylece bize katılabilirdi. İsteğimi hemen kabul etti. Bu, onun sadakati ve dürüstlüğü hakkında bana çok şey söyledi. Şüpheci ve kurnaz bir adam olsaydı, bu isteği kesinlikle bir tuzak olarak görürdü. Parmaklıklar kaldırıldı. Ve El Sabio hemen Pablo'ya koştu, her işaretiyle sevgisini göstererek. Ama Tizok bile hayretini gizleyemedi. Bu tuhaf canavarı gördüğünde, o vadide bildiği en büyük dört ayaklı yaratığın küçük bir geyik türü olduğunu anlattı. Bir tavşandan büyük değildi. Pablo'nun El Sabio'nun sırtına bindiğini görünce ise, Tizok'un yüzündeki şaşkınlık ifadesi aniden değişti. Endişeli bir şüpheye ve içinde bir alarm taşıyan bir ifadeye dönüştü. Alçak sesle mırıldandı, kehanet böyle mi gerçekleşecekti? Ne demek istediğini sormadı. Bir kez daha öne döndü ve emri verdi. Yürüyüş. Kalabalık, kendilerine zarar gelmeyeceğini görünce ilerledi. Ağzı açık bir hayranlıkla baktılar ve aynı zamanda bana bakışlarında da hayranlık vardı. Pablo ağır ağır eşeğin sırtında ilerliyordu. Bu manzara onlara sunulmuştu. Ve böylece, öndeki muhafızlar, arkamızdaki tabur ile birlikte Azıl'ın vadisine doğru yürüdük. Dağın yamacındaki köşeden çıktığımızda, tüm vadi önümüzde açıldı ve gözlerle bu kadar güzel bir nokta, hiç görülmemişti. Önümüzde büyük dağ duvarları yükseliyordu. Uzak tarafta kapanıyor, sağa ve sola uzaklaşıyordu. Bu duvarlar geniş kıvrımlarla sarılıyordu ve geçtiğimiz kayalıklar onların altında uzanıyordu. Soylu bir göl, vadinin neredeyse tüm uzunluğunu kaplıyordu. Sakin ve görkemli bir nehir gibiydi. Su kenarından kara geniş teraslar halinde yükseliyordu, ahşap kuşaklar ve meyve plantasyonlarıyla bölünmüştü. Tüm açık arazi uçsuz bucaksız bir bahçe gibiydi. Özenle bakılmış, her yeri küçük kanallarla kesilmişti. Vadiye dağılmış tek evler, ağaçlarla çevriliydi. Uzakta 4 ya da 5 küçük kasaba görünüyordu. Gölde birçok tekne geçiyordu. Bazıları oldukça büyük ve ilginç biçimli yelkenlerle donatılmıştı. Bol su, bol bitki örtüsü, parlak mavi gökyüzünün ihtişamı altında. Muhteşem bir tropikal güzellikti bu. Ama dikkatimizi en çok çeken bu değildi. Karşımızda, gölün diğer tarafında, eğimli olarak yükselen geniş ve görkemli bir yapı yığını vardı. İlk bakışta bu bölgenin kare tepeli dağlarından biri olduğunu sandık. Ama bir anda fark ettik. Bu, duvarlarla çevrili bir şehirdi. Dağın yamacından dışarı çıkan büyük bir burunda yükseliyordu. Ve aynı anda Frei Antonio ile birlikte bağırdık. Burası Culhuacan şehri. Bu ismi söyler söylemez. Tizok hızla bize döndü. Yüzünde şaşkın ve endişeli bir ifade belirmişti. Onlar bizim ırkımızdan değil, dedi. Sanki düşüncelerini yüksek sesle söylüyordu. Ama bu kutsal ismi, aramızda sadece birkaç kişi bilir. Onlar da biliyor. Endişeli bakışlar yüzünde derinleşti. İniş yolu dardı.
Zigzaglı aşağıya doğru uzanıyordu. Çünkü vadiye girdiğimiz geçit, gölün seviyesinden tam 600 feet yukarıdaydı. Yolun güzergahı kısa aralıklarla çok sağlam taş duvarlarla korunuyordu. Bu duvarlardaki açıklıklar o kadar dardı ki, aynı anda sadece bir adam geçebilirdi. Duvarların savunma amaçlı olduğu açıktı. Her açıklığın iç tarafında metal çubuklar vardı. Bir anda içlerine sokulabilecek şekilde düzenlenmişlerdi. Yol böylece etkili biçimde kapanabilirdi. Bu tahkimat sistemine hayran baka kaldığımızı görünce, Tizok açıkladı. Bunlar Tillahukoslara karşı kurulmuş bariyerlerdir. Chezentzi'nin eski emirlerine uymayan bu adamlar, buradan defalarca çıkmaya çalışmıştır. Çünkü bu adamlar arasında birçok sapkın ve kötü niyetli vardır. Tillahuiko, Nahua dilinde, dünyaya yönelen erkekler anlamına gelen bir kelimeydi. Daha fazla sormak istedim. Tizok'un tavrı çok açık ve samimiydi, sorularıma cevap verirdi. Ama tam konuşmak üzereyken, dar açıklıktan geçtik ve büyüleyici bir bahçeye girdik. Ortasında taştan yapılmış büyük bir ev vardı. Bu bahçe, dağın yamacındaki doğal köşe doldurularak genişletilmişti. Dış kenarı boyunca, derin bir destek duvarı yamaçtan 100 feet aşağıya uzanıyordu. Daha uzak tarafta vadiye inen yolun devam ettiği bir plato oluşmuştu. Yine ağır savunma duvarlarıyla çevrili. Kalabalık platoya geçip, nöbetçi kulübesinin yanındaki kapıdan dışarı çıktı. Bize meraklı bakışlar atarak ayrıldılar. Tizok'un emriyle muhafızlar da kendi odalarına çekildi. Ama Tizok bizi bahçenin ortasındaki büyük eve götürdü ve resmi ama sıcak bir nezaketle içeriye davet etti. "Burası benim evim," dedi. "Siz benim hoş karşılanan misafirlerimsiniz." Ev, Meksika'da genellikle bulunan evlere çok benziyordu. İçine girerken garip bir his duymadım. Taşla düzgün inşa edilmişti. Tek bir kat yüksekliğinde, ortasında büyük bir merkezi avlu vardı. Avlunun ortasında bir çeşme parıldıyordu, çevresi küçük ağaçlar, çalılar ve çiçek yataklarıyla doluydu. Tüm odalar bu merkezi avluya açılıyordu. Dış duvardaki tek açıklık girdiğimiz dar yoldu. Orada hazır bir metal çubuk yığını duruyordu. Kapanmaya hazır. Düz çatıda taştan yapılmıştı. Taş bir merdivenle çıkılıyordu. Ve ağır bir taş parapet yüksekten bakıyordu, dar yarıklarıyla. Cirit ve oklar ateşlenebilirdi buradan. Ama bu savunma düzenlemeleri karanlık bir etki bırakmıyordu. Meksika'daki her hainda da benzer düzenlemeler bulunurdu. Köyde kısa süre kaldığım zamanlarda da alışmıştım bunlara. Avluya girince, kadınların seslerinin baskın olduğu bir uğultu aniden kesildi. Perdelerin sallanıp seyirdiğini fark ettim. Yoğun bir incelemeden geçtiğimizi hissettim. Tizok'un çağrısına yanıt olarak bir erkek hizmetçi çıktı. Yemek hazırlanması emri verildi. Sonra, bizi avlunun bir köşesindeki büyük bir odaya götürdü. Banyo gibiydi burası. Ve çok keyifliydi. Yaklaşık 20 feet karelik büyük bir taş tank vardı. Eğik tabanlı. Derinliği 2 feet'ten neredeyse 5 feet kadar değişiyordu. İçinde taze akarsu vardı. Tankın üzerindeki bölümde çatı yoktu. Sadece parlak mavi gökyüzü. Taş zeminde güzelce dokunmuş paspaslar, duvarlara çakılı pamuklu havlular ve toprak kaselerde taze saponasız kök parçaları. New Mexico Kızılderilileri arasında kullandıklarına benzer bir türdü. Tizok, banyoyu hepsimizin birlikte değil sırayla kullanmamızın daha uygun olacağını ima etti. Çok kibar bir adamdı, alışkanlıklarımıza itiraz etmedi. Sadece Pablo, en son banyoya girerken El Sabio'yu da yanında götürdü. O muhteşem hayvanı dikkatlice fırçaladı. Banyosu bittiğinde uzun kabanını giymiş olarak çıktı. Görülmeye değerdi. Bu kadar ferahlanmış olduğumuz için, bize avlunun serin verandasında sunulan mükemmel yemeği içtenlikle karşıladık. Masa geniş bir taş levhaydı, yerden biraz yükselmişti. Çevresinde kumaşlardan örülmüş yastıklar vardı, yaslanmak için. Yemek mükemmeldi. Geyik türü küçük bir hayvan, bütün olarak kızartılmıştı. Bıldırcına benzer kuşlar, nazikçe haşlanmış. Mısırdan küçük kekler, Güneyli zencilerin çapaklı keklerine benziyordu, tortillalardan çok daha fazla. Tatlı bir marmelat ve bol miktarda portakal, mango, muz. Tüm meyveler Meksika meyvelerinden çok daha narinmiş gibi geldi. Bu, onların kültür için gösterdikleri büyük özenin sonucuydu. Yemekle yalnızca su servis edildi. Ama sonunda küçük bir kavanoz getirildi. Çok serin, yanında güçlü, harika baharatlı bir içki. Tizok bizi uyarmıştı ki, alınmalı, ama nadiren. Ve gerçekten haklıydı.
Yarım bardağı içince, sıcak ve yumuşak bir iyi niyet hissi yayıldı içimde. Tizok kendisi de tavsiyeye çok sıkı uymamış gibiydi. Muhtemelen bu yüzden, biraz sonra bizimle ağır konularda konuşurken o kadar açık sözlüydü. Albaya pipo içmeme rahatsız olup olmadığını sor. Olur mu profesör, dedi Young, yemeğimiz bittiğinde. Ben de sigara içmek istiyordum. Rayburn da içiyordu zaten. Bu yüzden isteği ilettim. Tizok, şaşırtıcı bir şekilde anlamadı. Sigara içmenin tüm yerli ırklarda yaygın olduğunu sanmıştım. Ama bir iyilik talep ettiğimi anlayınca nazikçe izin verdi. Pipolarımızı doldururken merakla izledi bizi. Kibritleri çekip vurduğumuzda ise, aniden ayaklarını yere vurdu. Garip bir heyecan ortaya çıktı. İçinde korku değil, hayranlık vardı. Sesi titredi. Tüm kişiliği titriyordu. Siz Çekmul'un çocukları mısınız? Ateş tanrısı Çekmul'un ve dolayısıyla korkunç Huitzilopochtli'nin seçilmiş hizmetkarları mısınız? Böyle bir şeyi aramızda sadece rahip kaptan Itzcoatl yapabilir. Hem Fray Antonio hem de ben bu ifadeyi sevinçle duyduk. Çünkü bu, Çekmul'un bir put olup olmadığına dair uzun süredir tartışılan soruyu çözüyordu. Bilgili Senator Chevron'un dahiyane hipotezini destekliyordu. Ama şu an arkeolojik tartışmalar için uygun değildi. Tizok'u yeniden sakinleştirmemiz gerekiyordu. Ortak dilimizde, Nahua dilinde ifade etmenin ne kadar zor olduğunu hissederek, ona kibritlerin nasıl yapıldığını anlattık. Ateşin sürtünmeyle oluştuğunu gösterdik. İki odun parçasını birbirine sürtmenin de ateş ürettiğini anlattık. Açıklama pek dahiyane değildi, ama anlaşılabilirdi. Alarmını yeterince hafifletti ve hemen bir kase dolusu güçlü, baharatlı içki getirdi, bir ikramlık olarak. Bu iksir, dilini daha da özgür salmaya başlattı ve eline kibrit aldı. Ama kaselerin içinde bile, hala hafif bir saygı gösteriyordu. Boynundan asılı küçük bir çantadan bir şey çıkardı. Yanmış bir kibrit kalıntısı. Bizimkiyle kıyasladı. Aynılar mı, diye sordu. Aynılar, diye yanıtladı Fray Antonio. Ama sen bunu neden bu kadar dikkatli koruyorsun? Rahip kaptandan, Itzcoatl'dan, o da böyle mucizevi bir şekilde kurban ateşini yaktı. Ama senin gibi hafifçe bahsetmiyor bunlardan. Bize bunların ateş tanrısı Çekmul'dan geldiğini söylüyor. Ve kurban ateşini yaktığında, geriye kalanları, devlete cesur ya da onurlu eylemlerle hizmet edenlere yüksek ödül olarak veriyor. Bu bende, Tilahuikolar arasında bir isyanı bastırmanın ödülü. Fray Antonio ile meraklı bakışlar değiştirdik. Tizok'un bahsettiği rahip kaptan ya sürtünme kibritlerini icat etmişti, ya da dış dünyayla gizli bir iletişim kanalı vardı. Her halükarda, olağanüstü derecede kurnaz biri olmalıydı. Ve bize karşı, güçlü bir düşmanlık besliyor olmalıydı. Çünkü biz de aynı mucizeyi yapabiliyorduk. Onun tanrısal hüküm hakkını tehdit ediyorduk. Rayburn ve Young'a, Tizok'un bu olağanüstü tepkisini hızla çevirdim. Ve yeni gelişmenin ışığında, durumumuzun ne kadar ciddi göründüğünü açıkladım. Dedi Young, bu rahip kaptan için gerçekten soğuk bir hava, patronun mucizesini ele geçirdiysek. Ve sanırım haklısınız profesör, derimizden çıkarmak isteyecek. Albaya bak ve bu yaşlı kaçak hakkında bildiklerini anlat. Albay az önce kendi diliyle oldukça iyi işledi. Bu kavanozu ver bana Rayburn, bir kez daha kendim denemek isterim. Her halükarda dene profesör. Şans dilerim, beyler. Young'un dili de biraz yağlanmıştı. Ama zekası, içkiden donuklaşmak bir yana, keskinleşmişti. Ve mevcut önerisi gerçekten iyi bir oyundu. Tizok'a gelince, tavrı bize karşı açıkça yumuşak ve samimiydi. Ve zihnine yavaş yavaş gerçek sızarken, rahip kaptanın onu aptal yerine koyduğunu, mucize olmayan bir şeyi mucize diye sunduğunu anlarken, öfkesi kabardı. Amaçlarımıza en uygun biçimde. Ama tam bu kin dolu öfke yükselirken, tüm halkının gelenekleri onu tutuyordu. Tanrıların kendisine saygı duyan bir insan olarak, bu duyguyu açıkça gösteremiyordu. Bu, teokratik hükümdarın dünyevi ve manevi gücüne karşı ne kadar tehlikeli bir durum oluşturduğumuzu açıkça gösteriyordu. Tizok konuşmaya başladı. Young'un neredeyse hiç zorlamasına gerek kalmadan, bize bu vadide yaşayan tuhaf insanlar hakkında anlattı. Ve onların şefi, rahip kaptan Itzcoatl hakkında. Çünkü kehanet gücü olmak için gerekmiyordu. Yakında bir çatışmaya girmeye mahkumduk. Ve bu çatışma, ölüme kadar sürecekti.